Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, enfes bir tarifle geldim. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Herkesin kolaylıkla yapabileceği enfes bir börek. Evet şimdi buyurun yapım aşamalarına birlikte geçelim. Evet arkadaşlar, böreğimizin iç malzemesinden başladık. İç malzemesi olarak ben ıspanak kullanıyorum. 700 gram ıspanağım var. 1 çorba kaşığı tatlı toz biber dahil ettim. Karabiber ve tuz dahil ediyoruz. Ama tuzunu siz ayarlayın arkadaşlar. Damak tadı çok önemli. Bir de peynir de kullanacağız bunun için. Peynirin tuzu tabii ki çok önem arz ediyor. İyice harmanlayalım. Evet, ben 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı da karabiber dahil ettim. Evet, böreğimiz için 2 sos hazırlıyoruz. Öncelikle ilk sosumuzu hazırlayalım. Yarım çay bardağı su dahil ettim ve yarım su bardağı da sıvı yağ dahil ettim. Evet, 1 tatlı kaşığı karbonatımı dahil ediyorum. Ancak 3 tane yumurtam var. Öncelikle yumurtalarımı aldım. 2 tanesinin sarısını üzerine ayırdım. Bunun da üzerine 1 tatlı kaşığı karbonatımı dahil ettim. 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağımı dahil ediyorum. Ve 4 çorba kaşığı yoğurdumu dahil ediyorum. İyice çırpalım. Yumurta, yoğurt ve tüm malzeme iyice birbiriyle özleşsin. Evet, gördüğünüz gibi iyice karıştırdık ve kenara alıyoruz. Tepsimizi öncelikle katı yağla yağlayalım arkadaşlar. Evet, tepsimizi iyice yağladık. Kenara alalım. Evet arkadaşlar, yufkamın bir tanesini güzelce açtım. Sulu yağlı sosundan güzelce döküyorum buraya. Fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde yağlayacağım. Evet arkadaşlar, sosumdan yağlı ve yağ ve su karışımı olan sosumdan yufkamın her yerine güzelce sürüyorum. Evet, iç malzememden her yerine yarısının her yerine yayıyorum. Bir yarısına koyacağız, bir yarısına koymayacağız arkadaşlar. Bir miktar da üzerine beyaz peynir dahil ediyorum. Hoş bir lezzet katıyor arkadaşlar peynir. Evet, şimdi yufkamızı katlıyoruz. Malzeme koyduğumuz tarafa doğru katladık. Üzerine örttük. Şimdi büzerek topluyoruz. Evet, şu köşeleri, uçlarını arzu ederseniz kesebilirsiniz. Ama ben ziyan etmek istemedim. Kesmedim. Tercih sizin tabii ki. Kesmeden
kullanıyorum. 3 parmak genişliğinde keselim arkadaşlar. Önce ortadan böldük. Şu şekilde doğrayalım. Evet, yağladığım tepsime gördüğünüz gibi şu şekilde yerleştiriyorum. Evet, düzgünce şöyle komple yerleştirelim. Evet arkadaşlar, son parçalarımızı da yerleştiriyoruz. Dediğim gibi kenarları sizin keyfinize kalmış. Arzu ederseniz kesebilirsiniz. Ama ben israf olmasın diye kesmedim. Onu da kullandım. Evet. Tepsim güzelce doldu. 4 yufka yeterli geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi diğer sosumu her tarafına gelecek şekilde güzelce döküyorum. İki yumurta sarımı ayırmıştım üzerine. İçerisine bir tatlı kaşığı sıvı yağ dahil ettim. Şimdi üzerine süreceğim. Evet, bu tarifi pek çok türünü bulabilirsiniz. Ben bu tekniği tercih ettim. İç malzemesi olarak da istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Önemli olan burada sistemi aynen uygulayabilmektir. Ve sosu çok önemli. Sosunu harfiyen uyguladığınızda istediğiniz lezzeti yakalayacaksınız. Bir de yumurta sarısı sürüyorum ben üzerine. Bu da ayrıca ona hem parlaklık hem de güzel bir görünüm kazandırıyor. Evet, yumurtayı sürdüm. Çok az her tarafına gelecek şekilde susam serpiyorum. Seviyorum susamı. Çok hoş bir koku ve lezzet katıyor. Bu arada fırınımızı da 200 dereceye ayarlayalım. Bir miktarda çörek otu serpiyorum. Evet arkadaşlar, üzerine bir miktar örtüyoruz. Biraz ılınıyor ve biraz yumuşamasını bekliyoruz. Şimdi doğrayıp servis yapma zamanı geldi. Evet, yumuşacık oldu böreğimiz ve çok lezzetli. Mutlaka deneyin derim. Son derece pratik ve lezzetli bir börek. Yapacak, yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.